Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için evinizde çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz şöyle kıyır kıyır çok lezzetli bir kandil simidi tarifi hazırladım. Hazırlarından çok daha güzel ve lezzetli olan bu kandil simidi tarifimin hemen yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Kandil simidim için gerekli olan malzemeleri öncesinde hazırlamıştım. Şimdi yoğurma kasemi alıyorum ve ilk olarak içerisine oda ısısında yumuşamış olan katı yağımı ilave ediyorum. Ben 150 gram katı yağ kullandım. Ardından 1 çay bardağı sıvı yağını ve sonrasında bir tam yumurtayı içerisine aktarıyorum. Şimdi de içerisine 2 yemek kaşığı kadar yoğurt ilave ediyorum. Yoğurdu ekledikten sonra da şöyle 1 yemek kaşığı kadar sirke ilave ediyorum. Eklemiş olduğumuz bu sirke sayesinde kandil simitlerimiz de kıyır kıyır olacaktır. Kandil simidim için 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı da şeker kullandım. Şimdi bunları da ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı da kabartma tozunu ilave ediyorum ve ardından yine 1 tatlı kaşığı da mahlep ilave ederek tüm bu malzemeleri güzelce öncesinde elimle karıştırıyorum. Bu aşamada mutlaka eklediğiniz margarin ya da tereyağının çok yumuşak olmasına dikkat edin. Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra burada 4 su bardağı unum var. Unumu da ekliyorum ve güzelce elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamur işi tariflerinde unun marka ve kalitesine göre koyacağınız miktar az da olsa değişkenlik gösterebilir. Siz de bu aşamada lütfen ununuzu kontrollü olarak ekleyin. Kase içerisinde güzelce hamurumu toparladıktan sonra şimdi tezgahımın üzerine alacağım ve tezgah üzerimde güzelce yoğuracağım. İçerisindeki katı yağdan dolayı ilk aşamada hamur toparlanmamış gibi gözükebilir. Ama yoğurdukça elimizin de sıcaklığıyla hamur güzelce toparlanacak ve bu şekilde ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir kurabiye hamuru gibi olacak. Evet, kandil simidi hamurumuz bu şekilde hazır. Ben öncesinde hamurdan böyle ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak bir servis tabağının içerisine alıyorum. Tüm hamur bitene kadar bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi sıra geldi kandil simidimizin şeklini vermeye. Hamurumu ilk olarak böyle avuç içimde biraz büyütüyorum ve sonrasında tezgahımın üzerine alarak ortadan kenarlara doğru parmak uçlarımla bastırarak 20 santimlik uzunca bir şerit meydana getiriyorum ve sonrasında böyle iki ucunu da birbirinin üzerine getirerek güzelce kapatıyorum. İki ucunu güzelce kapatmaya dikkat edelim ki sonrasında açılmasın. Aynı zamanda böyle şerit oluştururken de her yerinin eşit kalınlıkta olmasına dikkat edelim. Bir de böyle iki ucunu birleştirdiğimizde kandil simidinin orta kısmı epeyce bir aralık kalsın. Eğer daha küçük yaparsanız pişerken de kabaracağı için orijinal şeklinden biraz daha farklı şekilde olmuş olur. Ben öncesinde tüm hamurlarıma yuvarlak şekil vererek hazırlayacağım ve sonrasında hamurumun yarısını böyle susamlı olarak, yarısını da yumurtalı olarak yapacağım. Şu anda susamlı olan kandil simitlerim için hazırlık yapıyorum. Öncesinde böyle hazırlarsanız eğer elinizde susama çok bulaşmamış olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi bir tane yumurtanın sarısını ve beyazını ayırdım. Şimdi ilk olarak susamlıyı yapacağım ve burada da bir su bardağı kadar kavrulmuş susamım var. İlk olarak hamurumu yumurta akının içerisine bırakıyorum. Bu aşamada bir çatal kullanırsanız elinizde çok bulaşmamış olacaktır. Çatal yardımıyla kavrulmuş susam içerisine atmış olduğum kandil simidimi güzelce susama buluyorum ve sonrasında yağlı kağıt serili olan fırın tepsisinin içerisine kandil simidimi aralıklı olarak diziyorum. Kandil simidi hazırlarken böyle yumurtaya bulamak istemiyorsanız eğer dilerseniz 2 yemek kaşığı pekmezi yarım bardak suyla açarak öncesinde pekmezli suya batırıp sonrasında da susama bulayarak da hazırlayabilirsiniz. Evet, susamlı kandil simitlerim hazır. Burada toplamda 20 tane kandil simidim var. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece alt üst fansız ayarda simitlerimi pişirmeye bırakıyorum.
Susamlı kandil simitlerim pişerken ben de şimdi yumurtalı olanları hazırlayacağım. Burada da toplamda 16 tane kandil simidim var. Yani vermiş olduğum bu ölçülerle toplamda 36 tane kandil simidimiz olacak. Yine aynı şekilde şekil veriyorum ve direkt yağlı kağıt serili olan fırın tepsisinin içerisine kandil simitlerimi diziyorum. Ardından kenarda ayırdığım bir tane yumurta sarısının içerisine bir çay kaşığı da sıvı yağ eklemiştim. Güzelce fırçayla karıştırdıktan sonra tüm kandil simitlerin üzerine yumurta sarısını güzelce sürüyorum. Ben bugün tarifimi hem yumurtalı hem susamlı yaptım. Sizler istediğiniz şekilde sadece susamlı ya da sadece yumurtalı olarak da yapabilirsiniz. Yumurta akı sürdükten sonra da şöyle üzerlerine biraz çörek otu serpiştiriyorum ve ardından bunları da fırına göndermeye hazır hale getiriyorum. Kandil simitlerini fırın içerisinde pişirmeden önce mutlaka fırınınızı en az 5 dakika boyunca güzelce ısıtın. Benim fırınıma göre kandil simitlerim 30 dakikada çok güzel bir şekilde pişmişti. Sizler de lütfen fırınınızın ayarına göre kontrollü olarak pişirme işlemini gerçekleştirin. Evet, susamlı ve yumurtalı kandil simitlerim çok güzel pişti. Şöyle ilk sıcaklığı çıktıktan sonra da servis tabağının içerisine alıyorum. Yakından son halini de size şöyle göstermek istiyorum. Evinizdeki malzemelerle çok kısa sürede çok da pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir kandil simidi tarifi oluyor. Şöyle bir tanesini kopararak da size ne kadar kıyır kıyır ve güzel olduğunu göstermek istiyorum. Ve bu tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.